Mutfakta Hayattan tekrar merhaba. Bugün de herkesin kolaylıkla yapıp çok sevebileceği popüler kadın budu köftesiyle geldim. Şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın izlenme sayısı yüksek fakat abone olma sayımız düşük. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına kanalımıza abone olursanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Abone olanlara da olmayanlara da buradan çok teşekkür ediyorum ve hemen malzeme listemizi veriyorum. 2 çay bardağı su, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı pirincimiz var pilav yapmak için ve 2 diş samırsak, 2 kuru soğan, sıvı yağ, 600 gram kıymamız var. Yarısını kavuracağız, yani 300 gram, yarısını da çiğ olarak kullanacağım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı 7 çeşit köftelik baharat, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz, 1 yumurtamız var. Yine kızartmak için sıvı yağ, panalemek için 3 tane yumurta, 1 su bardağı un. Kadın budu köftemizi yapabilmek için öncelikle ön hazırlıklarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelce kuru soğanımızı incecik doğradım. Samırsaklarımızı da güzelce incecik doğradım. Hemen maydanozumuzu da güzelce doğradım incecik. Pirinçlerimizi de iyice yıkadım. Tamamen ön hazırlıklarımız bitmiş oldu. Şimdi köftemizi yapmaya başlayabilirim. Şöyle ocağımızı güzelce yakıyorum. Hemen 2 çay bardağı suyumuzu alıyorum. Artı üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu da ilave ettim. Öncelikle suyumuzun kaynamasını bekliyorum. Evet, suyumuz güzelce iyice kaynadı. Hemen 1 çay bardağı pirincimizi de ilave ediyorum. Dediğim gibi güzelce de yıkamıştım. Şöyle bir karıştırıyorum. Öncelikle bir kaynamasını bekliyorum. Evet, iyice kaynadı. Güzelce ocağımızın altını mum alevi kadar kısıyorum. Artı şöyle üzerine bir kapak kapatacağım ve pirinç pilavı gibi pişmesini sağlıyorum. Hemen pirinç pilavımı diğer ocağıma aldım. Orada güzelce pişecek. Yine ocağımın altını açıyorum. Soğan ve samırsaklarımı öncelikle alıyorum arkadaşlar. Tavama. Soğanlarımızı kavuracak kadar yağ ilave edeceğim. Şöyle 3 kaşık yeterli. Hemen hemen 3,5 yemek kaşığı yağ ilave ettim. Güzelce kavuruyorum. Evet, soğanlarımız güzelce pembeleşti. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen üzerine 300 gram şöyle kıymamızı alıyorum. Yarısı çiğ kalacak arkadaşlar. Sadece bir yarısını pişireceğim. Şimdi iyice eziyorum. Biraz yüksek ateşe alacağım. Hemen kıymamız dağılsın diye. Kaşığın ucuyla arkadaşlar şöyle çok az bir tuz ilave edeceğim. Çok fazla değil. Köfteyi yaparken de tuz ilave edeceğimiz için çok az ilave etmemiz yeterli. Kıymamız suyunu çekene kadar da kavuracağım. Suyunu çektikten sonra da ocağımızın altını kapatıyoruz. Köftemiz kuru gelmesin diye kıymamızı çok fazla kavurmuyoruz. Sadece suyunu çekmesi yeterli, dediğim gibi. Görmüş olduğunuz gibi suyunu güzelce çekti. Hemen ocağımızın altını kapatıyorum. Bu arada pirinç pilavımız da pişti. Şöyle göstereyim. İkisinin de güzelce iyice soğumasını sağlayacağım. Daha sonra köfte aşamasına geçiyorum. Evet, kıymamız güzelce soğumuştu. Hemen kabıma alıyorum bir elime. Hemen üzerine yine 300 gram çiğ kıymamızı alıyorum. Burada çiğ kıyma katma amacımız köftemizin iyice birbirine yapışmasını sağlamak.
Eğer hepsini pişirmiş olsaydık kesinlikle birbirine yapışmayacaktı. İyice ilk önce bunları birbirine yediriyorum. İyice harmanlıyorum. Pirinç pilavımızı ilave ediyorum. Yine şöyle güzelce iyice harmanlayacağım. Ayrıca bu köfteyi yapabilmek için pirinç pilavınız arttığı zaman da yapabilirsiniz. Hemen üzerine maydanoz ince kıyılmış. Artı 1,5 çay kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, şöyle 7 çeşit baharat, yine 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Hemen üzerine şöyle bir tane de yumurtamızı kıracağım. Ve güzelce tekrar bir yoğurma işlemimiz var. İsterseniz kimyon katmayabilirsiniz fakat bu köftede kimyon gerçekten çok lezzetli oluyor köfte. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış kimyon meselesi. Baharat olarak şöyle bir araya toplayacağım. Evet, bu kadar yeterli. Köftemizi şekillendirebilmek için ve güzelce buzdolabına alacağım. Şöyle 1-2 saat bekleyecek. Daha sonra diğer işlemle devam edeceğiz. Köftelerimiz kendini güzelce çekti. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde şekil almış oluyor. 1 kilo geldi arkadaşlar ve 89 grama ayarladım. Hemen zaten kadın budu köftemizin büyük olması gerekiyor. Şöyle yassı bir şekilde hemen parmaklarımla şekillendiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, şekillendirme işlemimiz de bitti. Doğru güzelce kızartma aşamasına geçiyoruz. Paralemek için şöyle 3 tane yumurtamızı güzelce çatalla iyice çırptım arkadaşlar. Hemen 1 su bardağı unumuzu da şöyle derin bir kaba aldım. Zaten köftelerimizi de hazırlamıştık. Yağımızı da güzelce ısıttım. Orta ateşe getirdim. Şöyle biraz un atacağım içine. Biraz daha kızsın yağımız. Hemen güzelce köftemizi öncelikle una buluyoruz. Bu işlemi ocağın başında yapma sebebim unumuzu köftemiz çekmesin diye yapıyorum. Ve hemen ardından yumurtaya bulayacağım. Şöyle güzelce bol yumurtaya buluyoruz arkadaşlar. Ve kızartıyoruz. Kadın budu köftemiz servise hazır. Hem sıcak hem soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Favori yemeğiniz de olabilir. Serviste patates kızartması, patates püresi, çorba, salata, siz ne isterseniz yapıp
tüketebilirsiniz. Yapanlara da kolay gelsin. Dillere destan popüler kadın budu köftemizi yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Kadın budu köftemizi yapanlara da yoruma bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.